Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık file boncuklu çanta çalışacağız arkadaşlar. Şöyle hemen askılarını da göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu modeli ben çok uzun zamandır Pinterest'te görüyorum boncuksuz halini ve gerçekten çok örmek istediğim bir modeldi ama bir türlü örmek kısmet olmamıştı. Elimde fazlaca boncuk olduğu için dedim ki hem istediğim modeli öreyim hem de şöyle boncuk ve kağıt iplerle bir değişiklik yapayım dedim ve gerçekten bence muhteşem oldu. Hemen şöyle içinde göstermek istiyorum. Gayet geniş bir çanta. Hemen şuraya bir çıt çıt, içine de kese halinde bir astar koyduğunuzda günlükte kullanabileceğiniz bir çanta. İster plajda ister günlük, tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Her zamanki gibi çile aldığım kağıt ip kullandım. Elimde olan ipleri kullandım. Muhtemelen 250 gram elinizde varsa yeterli olacaktır. Hemen tığımı göstermek istiyorum. 3 milimlik tığ kullandım ve çantamın ebatlarını soracak olursanız hemen onları da şöyle ölçerek vermek istiyorum. Şöyle 31 santim eni, boyuysa yine şöyle bakıyorum 31'e 31 arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Çok şık oldu. Evet arkadaşlar, isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bana büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum ve hemen bu çok şık çantanın yapımına geçiyorum. Çantamız iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Ben ilk parçayı ördüm ve ütüledim. İlk ördüğünüzde bu kadar düzgün görünmüyor. Onu önceden belirtmek istedim. Örüyoruz. Ördükten sonra parçalarımızı ütülüyoruz. Ben bunu ördüm, bitirdim. Daha sonra da ütüledim. Şimdi de beraber sizlerle birlikte ikinci parçayı öreceğiz. Evet, hemen kamerayı yakınlaştırıyorum. Zincirle başlayacağım. Toplamda 38 tane zincir çekeceğim. İpime bir düğüm attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde 38 tane zincir çekip dönüyorum. Toplamda 38 tane zincirimi çektim. Tığın başını doluyorum ve zincirlerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincire batıp ikili trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Arada 2 zincirim var. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. zincire batırıp ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, 1, 2, 3. zincire batıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Aralarda 2 zincir ve 3. zincire batıp ikili trabzan. Son olarak 3 tane zincirim kaldı. 2 zincir çekiyorum ve sonuncu zincire batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle hemen sayıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, şunu saymıyorum. Şuradaki trabzandan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane trabzanım var. Şu kısmı saymıyorum. Çünkü burası benim şöyle orta kısmı. Benim baz alacağım yer şurası, hiç artmayan yerim. Şurası, hep buradan yukarıyı hep aynı öreceğiz. Buradan aşağıyı hep arttıracağız arkadaşlar. Şimdi burada 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Modeli çevirdim. Trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyorum. İlk başlangıçta 5 zincir çekiyorum.
her başlangıçta ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 2 tane zincir ve trabzan tepelerine batarak ikili trabzan. 2 zincir. Şöyle de göstermek istiyorum. Trabzan tepelerine batarak ikili trabzan. Nereye kadar bunu yapıyorum arkadaşlar? Arttırma yerine kadar. Arttırma yerim neresi? Tam şurası. Oraya kadar örüp hemen dönüyorum. Bakın yine buradan saydığımda 11 tane trabzan yapmış oldum ve hemen şu orta bölüme geldim. Şimdi burada artık bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum ve tam ortanın içine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, ikili trabzan yapıyorum. Aralara birer zincir çekerek toplamda bu bölümün içine 8 tane ikili trabzan yapıp dönüyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle tam şurada, evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan yaptım. Aralarına birer zincir çekerek. Şimdi buraya geldim. Burada yine bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şu şekilde. Burada artık 2 zincir çekmeye başlıyorum. Ve yine toplamda 11 tane olacak şekilde ikili trabzan yapıyorum. Her trabzan tepesine. Aralarda 2 zincir var. Sıra sonuna kadar yine bu şekilde devam edeceğiz. Aynen bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. En son trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Şöyle hemen göstermek istiyorum bu şekilde. Tekrar az önce dediğim gibi 5 zincir. 2 3 4 5 modeli çeviriyorum. Ve yine burada ikili trabzan yapıyorum. Başlangıç hep aynı şekilde. Bu şekilde trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyorum. Yine sayarsak 11 tane ikili trabzan yapacağım. Yine trabzanlarımı sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane trabzanımı yaptım. Aralara 2 zincir çekerek ve buraya geldim. Burada yine aynı şekilde 2 zincir çekiyorum. Trabzan tepelerine. Daha önce burada bir zincir çekmiştik. Burada yine 2 zincir çekerek ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. 2 zincir. Trabzan tepelerine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü zaten trabzanlardan oluşan bir model eminim ki anlaşılıyor. Yine sıra sonuna kadar aralara 2 zincir çekerek şöyle bak, hemen gösteriyorum. Yine aralara 2'şer zincir çekerek dolanıyorum ve şuraya kadar örüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine 2 zincirimi çekiyorum ve buradan sayıyorum. 1 2 3. zincire battım. Şöyle ikili trabzanımı yapıyorum ve sıkıştırıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle kafes bölümümüzü, ilk kafes bölümümüzü bitirdik. Şöyle göstermek istiyorum. Şuradayız. Şimdi trabzan bölümüne geleceğiz ve boncuklarımızı ekleyeceğiz. Evet. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Burada modelimi çeviriyorum. Önümdeki kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum.
Şimdi eğer boncuk takmayacaksanız kutucukların içine 2 tane, trabzan tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ben boncuk takacağım için zincirimi çektim. Zinciri trabzan olarak sayıyorum. Trabzan tepesinde. Hemen kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığın başını doladım. Boncuğumu tığa geçirdim. Hemen önümdeki trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde. Şöyle tığımda 2 ilmek kalasıya kadar hepsini kapatıyorum. Daha sonra 2 ilmeği kapatıyorum. Şöyle ilmekleri arkaya ittiriyorum. Şimdi tığın başını doladım. Hemen kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. 1, aynı kutunun içine 2 tane şöyle ikili trabzan. Tığın başını doladım. Boncuğumu tığa geçirdim. Hemen bakın trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde tığımda 2 tane ilmek kalasıya kadar hepsini kapattım. Daha sonra 2 ilmeği kapattım. Şu ilmekleri de arkaya ittirdim. Tekrar kutucuğun içine 2 tane ikili trabzan. 1 ve 2. Tekrar gösteriyorum. Tığın başını doladım. Tığıma boncuğu geçirdim. Ve hemen bakın trabzan tepesine batıyorum. Ve tığımda 2 ilmek kalasıya kadar şöyle kapatıyorum. Daha sonra da 2 ilmeği kapattım ve kutunun içine 2 tane ikili trabzan. Nereye kadar yapacağız? Bakın artık benim çizgim belli. Yani şuraya kadar. Şuraya da boncuk takacağım ve diğer tarafları da arttırmalı olarak yapacağız. Şimdi şuraya kadar boncuğumuzu takıp hemen dönüyorum. Evet, bakın buraya kadar geldim. Kaç tane boncuk yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu en başa koymamıştık. Şöyle normalde 11 olması lazım. Hemen şu başlara koymuyorum boncuk. Hemen bakın arttırma bölümüne geldim. Arttırma bölümüne geldiğimi nasıl anlıyorum saymazsam eğer? Bakın ben şu bölümü normal örüyorum. Şu kutucuk, bakın şu kutucuk bölümüm normal. Şu kutucuğun üst bölümü artık benim arttırma yapmam gerekiyor. Şimdi şöyle dönüşte ben şurayı da arttıracağım. Şu kutucuğun içini arttırmayacağım. Yine 2 tane ikili trabzan boncuk olarak devam edeceğim. Şimdi artık bakın arttırma bölümüne geldiğim için hemen ben kutunun içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2, şöyle biraz elimle çekiyorum trabzanları. 3. Tığın başını doladım. Boncuğumu geçirdim ve trabzan tepesine batırarak yine boncuğumu sabitliyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan ve boncuk. Dediğim gibi arttırma bölümü bu şekilde. Hemen trabzan tepesine burada boncuk takıyorum. Boncuk takımını biliyoruz zaten. Hemen trabzan tepesine takacağım. Şöyle biraz kaydırıyorum trabzanlarımı, hemen trabzan tepesine boncuğumu takıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar
Şöyle tekrar göstereceğim. Bakın. Şöyle şuraya gelene kadar 3 tane ikili trabzan. Şu bölüme geldiğimde artık 2 trabzan, 1 boncuk, 2 trabzan, 1 boncuk şeklinde. Benim burada ayrım yerim burası. Bakın şu bölümün hemen altı. Yani şaşırmanız mümkün değil. Buraya kadar normal örüyorum. Buradan sonrasını arttırarak. Dönüşte de aynı şekilde ben bu şekilde boncuklarımı arttırma yeri bitene kadar 3 tane ikili trabzan, 1 boncuk, arttırma yeri bitiyor. Hemen buraya 2 trabzan, 1 boncuk şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet, şöyle ben burayı bitirdim. Burada şaşırmanızı istemediğim için tekrar kamerayı açtım. Bakın arttırmam şurada başlamış ve şuradan, yani şu mordan sonra arttırma başlamış. Mordan sonra boncuklarım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. boncuktan sonra yine 2 tane ikili trabzan. Az önce söylediğim gibi zaten şaşırma şansınız yok. Şöyle bakın. Hemen çizgi zaten belli. Hemen şu yuvarlağın altı. Şuraya geldiğimde arttırmayı durduruyorum. Bakın tam o bölümdeyim. 2 tane yaptım. 2 tane ikili trabzan, 1 boncuğa devam edeceğim. Evet, bu şekilde devam ediyorum ben. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Şöyle de göstermek istiyorum. Bu marullanma gayet normal. Eğer sizde de bu olursa hiç endişelenmeyin. Bir üst sıralarda o düzelecek. Şimdi burada tekrar son olarak kutucuğumun içine 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra hemen şuradaki bakın trabzanın 2 tane yaptım. Bir de trabzan tepesine yapıyorum. Trabzan tepesine yaptığıma boncuk takmıyorum. Yine söylüyorum ama sizler isterseniz son trabzanlara da boncuk takabilirsiniz. Şuralara sık iğne yapacağım için oralara boncuk takmıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şöyle sizde de olacak ve endişelenmeyin diye sürekli söylemek istiyorum. Evet, burada yine kafes bölümüne geldik. 1 2 3 4 5 zincir çektim, modeli çevirdim, tığ başını doluyorum, hemen önümden sayıyorum. 1 2 3. Bakın tam boncuk tepesine denk geldim ve ikili trabzan yapıyorum. Yine arada 2 zincirim var. Böyle hiç saymaya bile gerek yok. Tam boncuk tepesine denk geliyor. Ama saymak isterseniz 1 2 3. tam boncuk tepesi. Yani 3. trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir, 1 2 3. trabzan tepesine, yani boncuk tepesine ikili trabzan. Yine şöyle nereye kadar yapacağım bunu? Yine arttırma yerine kadar, yani şuraya kadar 3. yani boncuk tepesine batacağım. Daha sonra da arttırmamı yapacağım arkadaşlar. Evet, bakın yine aynı yere kadar ördüm. Şöyle tekrar sayıyorum. Trabzanlarımı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. trabzandan sonra arttırmamı yapmaya başlıyorum. Arttırmam 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bakın 3.'ye batmıştık. 3. trabzana batmıştık. Burada 1. değil 2. trabzana batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığın başını doladım. 1. değil 2. trabzan tepesine batıyorum.
ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, birinci değil ikinci trabzan tepesine batırıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine nereye kadar örüyorum? Şuraya kadar aynı şekilde örüyorum. Buradan sonrasını yine 3 tane 3. trabzana batırarak yapacağım. Şuraya kadar gelelim. Şuradan sonrasını tekrar beraber örelim. Bakın tam olarak neredeyim? Bakın şuraya kadar ördüm. Hemen şunun altındaki bölümde hemen arttırmamı durduruyorum. Ve hemen yine burada 2 zincir, 1 2 3, bakın yine boncuk tepesine denk geliyorum. Yine buradan sayarsak trabzanlarımızı, bu arttırma yapmadığımız ilk trabzan, yine sıra sonuna kadar 11 tane trabzanımız olacak. Sıramın sonuna geliyorum, yine 2 zincir çektim. İlk trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi tam olarak neredeyiz? Tam olarak şuradayız. Şimdi 2 sıra hiç arttırma yapmadan aralara 2 zincir çekip her bir trabzan tepesine ikili trabzan sıramızdayız. Şimdi ilk sıramı yaptım. İlk sıramda arttırmamı yaptım. Şimdi bundan sonraki 2 sırada yapmayacağım. 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim. Tığın başını doladım ve trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar, 2 sıra kutucuk öreceğim. Toplamda 3 sıra olacak ama bu ördüğüm 2 sırada arttırma yapmıyorum. Her bir trabzan tepesine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarına 2'şer zincir. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı bitirdim. Gördüğünüz gibi 3 sıra kafesimiz var. İlk sırada arttırmamızı yapmıştık. Son 2 sıra hiç arttırma yapmadan tüm ikili trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yaptım. Aralara 2 zincir çekerek ve gördüğünüz gibi marullanma yok. Şimdi yine boncuk sırasına geliyoruz. Yine boncuk sıramız aynı arkadaşlar. Şuradakinin aynısı. Kutucukların içine 2 tane ikili trabzan boncuk, ikili trabzan boncuk ve buraya geldiğimizde yine arttırma yerine geldiğimizde yine arttırmamızı yapıyoruz. Arttırma yerinde yine 3 tane ikili trabzan, bir boncuk şeklinde ilerleyeceğiz. Yine isterseniz başlangıcını şöyle göstereyim. Burada 3 zincirim var. Hemen önümdeki kutunun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Boncuğumu tığa geçirip hemen önümdeki, şöyle yakın mıyız? Evet. Trabzan tepesine battım. Ve boncuğumu kapattım. Yine 2 tane ikili trabzan boşluğa kafesin içine tığın başını doladım. Boncuğumu aldım. Şu boncuğun ağzı kapalıymış. Hemen başkasına geçiyorum. Evet. Bu şekilde boncuğumu kapatıyorum. Dediğim gibi çok videoyu uzatmaya gerek yok. Boncukları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boncuktan sonra bakın aralara 3 trabzan. 10 boncuğa kadar 2 trabzan. 10 boncuktan sonra
3 trabzan yapıyorum. Kaç boncuk? Burada tabii ki daha fazla olacaktır. Ama burası değişmeyecektir. Burası hep 10 boncuk. O yüzden burada da aynı şekilde 10 boncuk yapıyoruz. 10 boncuktan sonra yine bakın bizim arttırma yerimiz tam olarak, bakın zaten sürekli söylüyorum, tam burası. Buradan sonra arttırmayı kesiyoruz. Ben yine boncuklarımı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben boncuk sıramı bitirmek üzereyim. Son kenar trabzanımı yapıyorum. Şöyle anlatmaya çalışayım ben size tekrar. Bakın bizim şöyle arttırma yerimiz belli. Şuradan şöyle bakın, şurası arttırma yerimiz. 10 boncuğa kadar normal çalışıyoruz. 10 boncuğa kadar aralara 2 tane ikili trabzan, 10 boncuktan sonra 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı bitirdim. Şimdiki sıramsa bakın şuraya geldik. Şurada ne yaptıysak şu ilk sırada burada da aynı çalışacağız. Yani ilk sıra arttırmamı yapacağım. Son 4 sırayı hiç arttırmadan öreceğim. Hemen isterseniz başlayalım. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Body'yi çevirdim. Ve sayıyorum. 1, 2, üçüncüye battım. Tabii ki boncuğa denk geliyor, boncuğun tepesine. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Biraz sıkıyormuşum yine. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 10 tane kutucuk yapacağız. Daha sonra arttırmalarımıza başlayacağız. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, kutucuklarımı ben bu şekilde ördüm. 10 tane kutucuk, yine 11 tane trabzan yapmış oldum. Ve 11 trabzandan sonra yine 2 zincir çekiyorum. Bir, ikinciye batıyorum. 2 zincir, birinci değil ikinci trabzan tepesine batıyorum. 2 zincir, bir değil ikinci trabzan tepesine batıyorum. Nereye kadardı? Yine aynı şekilde bakın burayı baz alarak şuraya kadar yapıyorum. Şuradan sonrasını yine 10 tane kutucuk, 11 tane trabzan olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sıradan sonra yine az önce dediğim gibi hiç arttırma yapmadan 4 sıra kutucuk öreceğim. Araya 2 zincir çekerek trabzanların üzerine batarak 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Daha sonra hemen bu parçayı ütüleyip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi bir tane parçamı bitirdim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Toplamda ilk sırayla birlikte toplamda 5 sıra ördüm ve henüz ipimi kesmedim ve size ölçü vermek istiyorum bu aşamada. Şöyle hemen boyunun ve eninin ölçüsünü vermek istiyorum. Şu şekilde ölçtüğümde 31,5 santim boyu, eni ise 31 santim arkadaşlar. Benim için yeterli ama sizler daha büyük yapmak istiyorsanız şu bölümü tekrarlayacağız. Yani şu boncuk bölümünü tekrar şuraya yapacağız, ikili trabzan. Daha sonra yine arttırma, bu şekilde çantanız da büyümüş olacak. Evet, şimdi hemen birleştirmeye gelelim. Bakın şunları, içleri birbirine bakacak şekilde şöyle birleştiriyorum. Şöyle dıştan birleştireceğim ama siz dıştan birleştirmek istemiyorsanız direkt terslerini çevirip içten de birleştirebilirsiniz. Şöyle şurası çözülmüş, hemen şurayı yapıyorum. Evet. Hemen bakın şöyle başlayayım, biraz yakınlaştırayım kamerayı. Evet. Bakın şu şekilde hemen karşı trabzanın
tepesine batıyorum ve burada ilk kaydırmamı yapacağım şöyle sıkı sıkı. Evet. Daha sonra şöyle birleştiriyorum, iyice kavruyorum. Bu parçadan bir diğer parçadan ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Buradan ilmek alıyorum. Karşı parçadan ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın, bu trabzanla karşı parçanın trabzanı denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Kutucukların kaymaması gerekiyor. Çünkü çok hoş durmayacaktır. O yüzden şöyle kutucuklara bakıyoruz. Bakın, buradan karşı parçadan ilmek aldım ve kaydırma yapıyorum. Şu ilmeği çok sıkı tutmayın. Büzülme olabilir. Çok da gevşek bırakmayın. Onu örgünüze göre ayarlayabilirsiniz. Evet. Bakın şu şekilde. Ve dediğim gibi şu trabzanları ayarlıyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde kutucuklar kaydı mı gerçekten çok hoş görünmeyecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde görülecek. Yani bu trabzan burada, diğeri şurada olmayacak. O yüzden ona çok dikkat edelim. Ve bu şekilde kaydırma yaparak etrafını komple birleştireceğim. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle tekrar gösteriyorum. Bakın, buradan bir de karşıdan alıyorum ve sık iğne yapmıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde komple devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıranın sonuna geldim ve şöyle birleştirmemi göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde birleştirmiş olduk. Bence gayet iyi. Ama az önce dediğim gibi içten birleştirebilirsiniz. Ama ben bu birleştirme benim çok hoşuma gitti. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Şimdi normalde buraya ben sık iğne yapacaktım ama şu trabzanlar düzgün durmadığı için buraya da bir sıra kaydırma yapmak istiyorum. Hiç, bakın, sondayım. Hiç zincir çekmeden şöyle bakın zincirlerin içine batarak bir sıra kaydırma yapacağım. Daha sonra sık iğne yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde tek tek batarak kaydırma yapacağım ki burası daha düzgün görünsün. Aynen az önce birleştirmede ne yaptıysak burada da aynı şekilde şöyle tek ilmeğe de batabiliriz, ortaya da batabiliriz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde kaydırmamı tüm çevrede tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk yaptığım kaydırmaya şu şekilde batacağım. Biraz da sık örmüşüm. Biraz zor batıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, az önce gösterdiğimden daha düzgün oldu. Şurayı da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi daha düzgün. Kaydırma, eğer bu şekilde zincirle model yapıyorsanız kaydırma yaptığınızda daha düzgün görünüyor. Şimdi bir sırada sık iğne yapacağım. Şöyle her sık iğneye, daha doğrusu kaydırmanın tepesine şu şekilde batıyorum. Kaydırmalara batarak sık iğne yapacağım. Evet. O baştakini bayağı sıkmışım. Bunlar iyi gene. Evet. Bu şekilde belki 2 sıra yapabilirim sık iğneyi. Tam olarak şu anda bilmiyorum. Şöyle bakınca hoşuma gitmesine bağlı. O yüzden sizler de bu şekilde ister bir sıra ister 2 sıra daha da fazla yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde her bir kaydırmaya, benim gibi çok sık yapmadan tabii ki kaydırmaları, gördüğünüz gibi gayet, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gayet düzgün ilerliyoruz. Dediğim gibi ben 2 sırada yapabilirim. Şunu bitirdikten sonra karar vereceğim. Bu sırayı bitirdikten sonra daha sonra da askı bölümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar, yine ben sıramın sonuna geldim ama şurayı birleştirmedim.
Şöyle ipimi de kestim. Şimdi şöyle çıkaracağım. Şöyle sıkıştıracağım. Hemen şöyle şuradan iğne bakıyorum. Bir iğne buluyorum. Ve ipimi içinden geçireceğim. Orayı düzgün bir şekilde kapatmak istiyorum. Çünkü kapatma çizgisi görünsün istemiyorum. İğnem büyük aslında ama evet. Bakın hemen şuna değil de yanındakine batıyorum. Şöyle çok da sıkmayın. Ben az önce ipi kırdım çok sıkacağım diye. Bakın. Daha sonra şuna değil hemen onun yanındakine batıyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün oldu. Hemen şöyle yanındakinden. Daha sonra arkadan ipimi düğümleyeceğim. Şu az önce dediğim ipi kopardım yeri. Biraz fazla çektim herhalde. İp koptu. Şöyle hemen içten yürüte. Ben birazdan halledeceğim. Sadece iğneyle nasıl yaptığımı görmenizi istedim. Şimdi arkadaşlar askıya henüz karar vermedim. O yüzden şimdi askıyı yapmayacağım. Askıyı kamera arkasında ben kendim şöyle dizayn edeyim, ezberleyeyim. Ondan sonra tam manasıyla güzel bir şekilde size diğer askıyı göstermek istiyorum. O yüzden ben kamera arkasında hemen askımı yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ben çok güzel bir askı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Yine boncuklar taktım. Şöyle şu hizada olsun ve uygun olsun diye. Bence çok güzel oldu. Askıya boncuk takmayabilirsiniz. Tamamen size bağlı düz bir askı da yapabilirsiniz. Ama bence böyle çok şık oldu. Hemen askıyı sizlere nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Önce kamerayı yakınlaştırayım. Çok vaktinizi almamak için zincirlerimi önceden çektim. Çünkü uzun uzun bir zincir çekiyoruz. Toplamda 91 tane zincir çektim. Sizler size uygun uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Hemen şöyle bakın, bu benim zincirimin önü. Bu benim zincirimin arkası ve zincirin arkasında şöyle ilmeklerim var. Şöyle göstermek istiyorum. Şunu niye yapıyoruz? Bakın iki tarafı da gayet düzgün. Çok düzgün bir geçiş sağlamak için bunu yapmamız gerekiyor. Hemen bakın önümdeki o ilmeğe batıyorum. Tığın başını dolamadan. Şöyle net miyiz? İlmek çekiyorum. Ve burada sık iğne yapıyorum. Yine arkadan bakın ilmek alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın önü, şu da arkası. Arkada duran yatık ilmeği alıyorum. Bakın şunu alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Çok da sıkıştırmayın benim gibi siz. Sonra batması zor oluyor. Normal sıkıştırın. Benim olan gene öksürüyor. Kediye alerjisi varmış. Evde 2 tane kedi var. Bilmiyorum ne yapacağımı. Biz de diyoruz bu çocuk niye öksürüyor? Niye öksürüyor? Aslında önceden doktor demişti kediye alerjisi olabilir diye. Ama çok önemsemedik. Çünkü doğduğundan beri kedilerle büyüyor. Varsa bir öneriniz alabilirim. Ama doktor kediler evden gidecek dedi. Çok da iyi durumda değilim açıkçası. O öksürdükçe iyice moralim bozuluyor. Kedilerime baktıkça canım sıkılıyor. Hakikaten ne yapacağımı bilmiyorum. Evet, ben şöyle sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp dönüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Ve burada
1 2 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Tığın başını doladım. Dibine batıyorum. Ve burada tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini birlikte kapatıyorum. Bu boncuk sabitlememiz biraz değişik olacak. Tığın başını doladım. Hemen yanındakine battım. Tüm ilmekleri kapattım. Bir kez daha yapıyorum. Şöyle şurası dikiş yeri kalsın diye bunu yaptım. Biraz uzattım. 4 tane oldu. Tığın başını doladım. Hemen şöyle ne renk alalım? Yeşili aldım. Bakın hemen önümdeki sık iğneye battım. Ve şöyle komple hepsini kapatıyorum. Tekli trabzan yaptığım için komple hepsini ilmeklerin kapattım. Daha sonra tığın başını doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini kapatıyorum. 3 tane trabzan koyacağım boncukların arasına. 2 ve 3. Dördüncü trabzanıma boncuk ekliyorum. Tığın başını doladım. Hemen şuradan bir pembe alalım. Hemen önümdeki trabzana battım. Bakın 3 ilmek ve boncuğu aynı anda hepsini kapatıyorum. Şu şekilde. Tığın başını doladım. Daha sonra 3 tane tekli trabzan. Evet. Şöyle yaptığımda düzelecektir. Evet. Şu şekilde devam ediyorum. Bir kere daha göstereceğim. 3 tane tekli trabzanımı yaptım. Tığın başını doladım. Hemen şöyle gold rengi var. Onu aldım. Hemen önümdeki trabzana battım. İlmek aldım. Bakın. Hepsini birden kapatıyorum. Şöyle tutuyorum. Hepsini birden kapattım. Hemen buradan tığın başını aldım. Ve bu şekilde kapatıyorum. Diğer çantalarınızda da bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ben genelde ikili trabzan yaptığım için bunu yapmıyorum. Ama sizler tekli trabzanla yapacaksanız bu yöntemi deneyebilirsiniz. Arkası da önü de bu şekilde oluyor. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde boncuklarımı dizip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi son sıra olarak bir zincir çekiyorum. Çevirdim. Şöyle dibine batarak hemen şurayı da göstereyim. Buraya fazla trabzan, başa ve sona fazla trabzan koyuyorum ki dikme payı olsun diye. Hemen tek tek tüm trabzanların tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Şöyle olacak. Hem alt tarafı hem üst tarafı. Bakın şöyle boncukların tepe kısmına da batırıyorum. Boncukların tepelerini. Şuraları atlamıyorum bakın. Tüm şöyle tekli trabzanları tek tek batıyorum. Boncukların da tepelerine batıyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben askımı bitirdim. İpimi kestim. Şöyle iğnemi de geçirdim. Hemen şöyle askının ölçüsünü vermek istiyorum size. Şöyle bir ölçeyim. Şöyle 57 santim örmüşüm. Sizler uzunluğunu kendinize göre ayarlarsınız. Hemen şöyle çeviriyorum. Şunun da önünü ve arkasına şöyle bakmak istiyorum. Pek önü arkası belli olmuyor. Burası arkası, burası önü. Evet. Evet. Bakın. Şöyle çok uzatmadan şuraya dikeceğim. Şöyle alttan görünmeyecek şekilde dikeceğim arkadaşlar. Eminim ki çoğu arkadaşımız dikiş biliyor. Dikişi sonuna kadar göstermeyeceğim. Sadece nerelere dikeceğimi gösteriyorum. Bakın şuradaki çizgi ve diğer şuradaki
çizgiye dikeceğim. Şöyle hemen başlangıcını göstermek istiyorum. Şöyle hemen tutturuyorum. Şu kafeslerden de görünsün istemiyorum. O yüzden onu ayarlayarak dikeceğim. Evet. Şöyle sıkıca, şöyle kafeslerden görünmeyecek şekilde tutturarak dikeceğim. Bu ara elimi bayağı bir sıkılaştırdım. Kağıt ip örüyorum diye herhalde. Uzun zamandır kağıt ip örmüyordum. Yeni kağıt ip örmeye başladım ve gerçekten elim çok sıkılaştı. Şöyle iğne geçmiyor. O derece diyeyim. Önceki cüzdan videosunda da aynısını yaşadım. İğne geçmedi. Normalde ben elimin gevşekliğiyle övünürdüm. Elim çok gevşek, çok gevşek. İşte ben bütün modelleri çok gevşek örüyorum derdim. Ama dediğim gibi kağıt eli sıkı yapıyor arkadaşlar. Sıkı örmeye alıştırıyor diyeyim ben. Evet. Bu şekilde dikeceğim. Çok da videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Bu şekilde tutturacağım. Diğerini de şu şekilde tutturacağım. Diktikten sonra tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben askılarımı diktim. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şöyle tersini de çevirmek istiyorum. İki tarafı da aynı. Hemen şöyle askıları dikerken şuralara da birer tane boncuk diktim. Bu tamamen size kalmış. İsterseniz dikmeyebilirsiniz. Şöyle tekrar içini açıp göstermek istiyorum. Gayet geniş ve şunu da söylemek istiyorum. Bir çıt çıt ve içine kese halinde bir astar dikip hemen onu koyabilirsiniz. Ben şöyle fıstık yeşili bir astar dikip kese halinde içine koymayı düşünüyorum. Tabii ki bunlar tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.